Günaydınlar, merhabalar. Sesim çok kötü çıkıyor, farkındayım. Neden? Çünkü hem hastayım, maalesef, hem de şu an saat 5'e gelmek üzere, sabahın 5'i ve ben sabah saat 4'te uyandım. Yollara düşmek için hazırlandım. Malta'ya doğru ilerleyeceğim. Tabii ki öncesinde havaalanına gitmem gerekiyor. Evet, şimdi tren istasyonuna vardım. Yol boyunca sadece bir kişiye denk geldim. Köpeğini gezdiren. Onun dışında bir otobüs geçti ve bir şahsi araç. Şu anda da benimle birlikte istasyonda bekleyen iki kişi daha var. Onun dışında oldukça sakin her yer. Ayrıca sessiz. Trenim de geliyor bu arada. Bakın. Brüksel'e giden tren. Gayet sakin görünüyor. Kendim için özel olarak ayırttım treni. Bu arada size merak eder misiniz bilmiyorum ama yine de şeyi de göstereyim, tuvaleti göstereyim. Böyle tuvaletimiz. Büyük düşürülmek zorunda tabii ki. Böyle. Evet, biraz gecikmeli de olsa sonunda Malta'ya vardık. Hava alanından çıktım, dışarıdayım. Şöyle otobüs bekleme bölümünde. Sanırım şu X4 şehir merkezine gidiyormuş. Şurada ileride yeşil beyaz otomatlar var. Oradan şöyle kart aldım. Talinya Kart Explore Flex. 6 euro var içerisinde. Bu şu ana göre her bindiğimde artık ne kadar kesecekler bilemiyorum ama ücret ne kadarsa o kadarlık 6 euroluk binebiliyorum yani kısacası. Bakalım. Şimdilik ilk izlenimim çok sıcak olmadığı yönünde, normal. Yani ben Belçika ile bayağı bir fark olur diye düşündüm ama yokmuş. Şöyle. Buradan şehir merkezine sanırım bir yarım saatlik yol, otobüs yolculuğu. Bu arada ben otelime vardım. Sanırım böyle 40-50 dakikalık bir otobüs yolculuğundan sonra. Ben normalde buraya geldiğimde kalacak yer ayarlamamıştım. Son dakikada ayarladım otobüste. Otobüste de gerçekten çok fenaydım. Hastaydım. Hala hastayım. Sesimden de anlaşılıyor. Gelir gelmez yatmayı düşünüyordum açıkçası. Ama yine de size bu gece kalacağım oteli bir göstereyim dedim. Adult only diye sadece yetişkinlerin kaldığı bir yer. Şöyle göstereyim odayı. Şöyle çift kişilik büyük bir yatak var. Televizyon var. Bir de konsept olarak böyle her yerde ünlülerin falan böyle pop art resimleri var. Şöyle dressing var. Böyle bir şey de var da kahve, çay ve benzeri ancak bunlar ücretliymiş. Yeni fark ediyorum, normalde bunlar ücretsiz olurlar. Hariç tabii minibar. Minibar aşağıda ama boş. Fiyatlar yine de uygun bence. Onun dışında işte şöyle bir safe var. Eşyalarınızı falan koymak isterseniz diye. Lazım olur mu bilmiyorum ama büyük bir boy aynası var. Şöyle tuvaleti ve banyosu iç içe bu şekilde. Küvet yok, sadece şöyle duş var. Onun dışında bana hangi kattan istersin diye sordu. 6 ile 10 arası. Ben dedim hangi katı vermek istersen ver, problem değil. Normalde üst katları tercih ediyorum ama 6 verdi. 6'nın da ben sordum deniz manzarası var mı diye. Yok dedi. Ama tam açmadım, pardon. Ama var. Bakın. Hatta keşke yani daha yüksek bir oda isteseymişim. 10 falan. Oradan sanırım deniz manzarası daha güzel görünürdü. Şöyle göstereyim manzarayı. Bakın böyle. Karşımda eski bir bina. Tarihi diyemem ama değişik bir yapı. Evet. Şurada da şu şekilde. Evet, deniz var. Denize bayağı bildiğiniz yürüme mesafesindeyim.
Şöyle şu yoldan aşağı doğru gittiğim zaman 1-2 dakika içerisinde denize varıyorum. Etrafta marketler falan da var. O yönlü bir sıkıntı yok. Ama buranın şöyle bir şeyi varmış. Burası böyle barlar sokağı gibi bir yermiş. Burada gece eğlenceler başlıyormuş ve sabah saat 4'e kadar devam ediyormuş. Umarım yatabilirim. Ben şimdi saat 3.30 falan sanırım ve hemen yatmayı düşünüyorum açıkçası. Kendimi iyi hissetmiyorum. Madem iyi değilsin niye yollara düştün diyebilirsiniz. Haklısınız, biletimi önceden almıştım. Hatta iptal etsem mi etmesem mi diye de düşündüm. Hatta sadece hastalığımdan değil farklı nedenler de var iptal etmeyi yani düşündürten, onları da daha sonra anlatırım ama şu an gerçekten dinlenmem gerekiyor. Fena bir yer değil. Ben bu arada son dakika sanırım fiyatıydı. Şey olarak indirimli olarak tuttum. 2 kişilik olan ama tek kalıyorum tabii ki. Kahvaltıyla birlikte 40 euroya tuttum. Bence gayet iyi. Çünkü otel iyi bir otel. Yani temiz, düzgün ve normalde şeyden itibaren Mayıs'tan itibaren mi Nisan'dan itibaren falan sanırım havuzları da oluyor. Şu an havuz hizmeti yok maalesef. Çünkü Şubat ayındayız. Ama onun dışında görüyorsunuz yani normal aslında ve bir 5 yıldızlık otel gibi görünüyor. Ha, inanın bana kaldığım bazı 5 yıldızlı oteller bundan daha eski püsküydüler. Bu yeni bir yapı sanırım zaten çok eski değil. Neyse ben biraz dinleneyim bu arada. Bu arada şeyde değilim. Bu arada onu da söyleyeyim. E, Söyledim mi? Belki de söylemişimdir. Unutuyorum. Unutmuş olabilirim. Valletta'da değilim. Ben havaalanından X02 numaralı sanırım otobüste onu aldım. Ve Saint Julien diye bir yere geldim. Oradayım. Bu gece orada kalacağım. Şu an sabahın 4'ü saat. Ve burası sabaha kadar, bu saate kadar gümbür gümbürdü. Şimdi müzik bitti ama insanlar sokaklardalar hala. Ben hasta olduğum için gidip çekim yapamadım açıkçası. Alt sokağım olmasına rağmen. Pencereyi de tam açamadığım için şu an aradan böyle çekim yapıyorum. Üf, içip içip sokaklara çıkmışlar. Genelde hep sanırım böyle dil kursuna falan gelen öğrenciler gibi görünüyorlar. Günaydınlar. Evet akşam saat 9 gibi başlamıştı böyle. Müzik dinletisi diyelim. Barlar Sokağı'ndayım gümbür gümbür ve sabah saat 4'e kadar devam etti. Şimdi şöyle göstereyim. Dışarıda çok güzel bir hava var, güneşli. Saat şu an 8.30 ancak görüyorsunuz. Hava çok güzel gerçekten. Ben de dün öğlenden sonra ve akşamın hepsini neredeyse yatarak geçirdikten sonra şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Burası böyle otelin koridoru. Bakın şeyleri göstereyim. Böyle. Otelin kendisi sakindi bu arada. Charlie Chaplin. Bu arada Kanye West bile var diyorum çünkü son zamanlarda herkes anlaşmasını falan bozuyor onu. Yani hem bir taraftan böyle e, müzelik parçalar, eserler falan hem de ünlü bilindik isimler şöyle diyelim her alandan. Şöyle bu da Salvador Dali.
Bakın burada da Van Gogh'tan Albert Einstein'a, işte Lady Gaga'dan Rihanna'ya herkes var. Marilyn Monroe falan. Queen. Görmüşken göstereyim. Burada İngiliz prizleri kullanılıyor ama o odalarda şey var. USB girişleri var. Bu arada burası böyle yemek bölümü. Burayı beğendim ben, bayağı hoş. 8.30 olmasına rağmen henüz kimse yok. Şeye bakar mısınız ne kadar yüksek? Burada kahvaltı da güzel görünüyor. Bakalım. Bu arada kahvaltımı aldım. Şöyle English breakfast hazırladım kendime. Burada meşhur böyle de böyle bir meyve tabağı. Meyve, sebze bir şeyler işte. Ve kahvem. Bakalım, başlayalım. Şu an burası bayağı oldukça sakin. Toplamda 4 kişiyiz çalışan dışında. Evet, kahvaltımı yaptım. Saat 10'a geliyor şu an. Gelen giden oldu bayağı. Şimdi son kişiler kaldık. Ben oturdum aslında. Burada bu akşam kalacak yer ayarlıyorum. Çünkü bu akşam kalacak yerim yok. Dün geldikten sonra son dakika bir yer ayarlamıştım burayı. So City Adult Hotel. Bugün buradaki son günüm. Bundan sonraki durağım neresi olacak bilmiyorum. Günlük olarak yer ayarlıyorum. Sebeplerini açıklarım sonra neden böyle yaptığımı. Güzel de buradan memnun kaldım. Bir iki ufak nokta dışında kalınabilir bir yer. Fiyat performans açısından da. Şu an belki sezon dışı olduğu için fiyat çok uygundu, bilemiyorum. Hem sezon dışı hem son dakika olduğu için. Tabii son dakika mevzusunu her zaman her yerde yapmayın. Özellikle de İngiltere'de hafta sonu, cuma akşamı ve cumartesi günü sakın ola ki bu taktiği uygulamayın. Yoksa canınız bayağı yanar, cebiniz de yanar. Çünkü orada böyle resepsiyonun olduğu bölüm. Dış kısmı. Böyle check out yapmak için bekliyorum bu arada. Actually, we are full, 5 of them, 5 tables, sorry. Yeah, well, I go for one night, but if I like the stay, I might extend. Evet, burası otelin böyle dış kısmı. Burası da dün sabaha kadar partiledikleri yer. Şöyle. Böyle şu an sakin ama gece burası gümbür gümbür. Şöyle. Hepsini gösteremiyorum da toplamda 10 katlı bir bina. Böyle bazıları için yaz çoktan gelmiş bile. Şimdi ben ayrıldım buradan. Bundan sonraki durağım neresi olacak bilmiyorum. Çünkü henüz bu akşam için bir yer ayarlamadım. Şöyle biraz aşağı doğru gidip deniz manzarası görmek istiyorum. Aslında sadece aşağı doğru gittiğiniz zaman değil, bu şekilde yukarı çıkıp oradan sağa doğru, sola doğru indiğiniz zaman da deniz var. Oraya da gideceğim birazdan. Böyle buralar gümbür gümbürdü. Sanırım sürekli olan bir şey ve sabah 4'e kadar ya. Sabah 4'e kadar gerçekten hiç durmadılar. Şey iyiydi ona rağmen. Yalıtım fena değildi. Ses yalıtım kötü olsa sanırım hiç yatamazdım. Gerçi ben hasta olduğum için pek yatamadım yine de. Ama iyi dinlendim. Kendimi bugün daha iyi hissediyorum. Bakın böyle aşağı indiğiniz zaman da sanırım böyle kafeler, barlar ve alışveriş merkezleri falan var. Böyle inildiği zaman deniz var. Ben burayı merak ettim. Şimdi buraya inmek istiyorum. Bu arada yine sırt çantamla yürüyorum mecburen ve şimdi şöyle bir hata yaptım. Ben buranın burada İngiliz prizi geçerli olduğunu bilmeme rağmen priz getirmeyi unuttum maalesef. Ve ona rağmen de laptopumu getirdim. Şu an laptopum da çantamda. Kullanamasam. Gerçi kullanıyorum şu an bataryası bitinceye kadar. Kaldığım otelde USB girişi vardı. Telefonumu, kameramı falan şarj edebildim. Ancak diğer elektronik eşyalarımı maalesef kullanamıyorum. Bakalım. Evet, buralar da gece gümbür gümbür.
kebap faktörü görüyorum. Bu arada az önce bir de duydum. Böyle arabesk şarkı, yorgunum falan. Kimdi tam bilemiyorum ama sanırım İbrahim Tatlıses'ti. Yani sanırım buralarda da bayağı Türk var. Sen Gijlen diye bir yerdeyim bu arada. Havaalanından direkt otobüsle geldim. 40 dakika falan sürdü. Burası da böyle bir yer. Şurası karşı taraf sanırım bir alışveriş merkezi. Bu arada fiyatlara bakalım. Görüyorsunuz bence fiyatlar burada fena değil, uygun çünkü. Şimdi söylemiştim. Buraya gelmeden önce bazı YouTube vloglarına baktım. İzledim daha doğrusu. Kebap Factory'yi de gösterelim bu arada. Vardı, bu işte Japon Hamza diye bazen videolarına denk geldiğim bir YouTuber var. O işte şimdiye kadar gördüğüm ya da gezdiğim en pahalı ülke falan diye böyle öyle bir şey yaptı ki su bilmem şu kadar, bu bilmem ne kadar. Ödüm koptu. Hatta bir de iddia ediyor. Buradaki aylık ortalama gelir 4.000 euro sanırsın, Lüksemburg'tan bahsediyor. Araştırdım. 700 küsür, 792 euro falan mı ne buranın asgari ücreti. Yani 4.000 euro falan ortalama geliri yok. Sonra yorum yazdım videonun altına. Ya sen bu bilgileri nereden buldun, yani ne alakası var diye. Gerçi yorum gelmedi. Şimdi turistik sanırım Valletta'da turistik bir yerden ayak üzeri su falan almışlar. Orada 2-3 euro olması gayet normal. Bu arada ben denize doğru gideyim neyse. Ben mesela dün markete gittim. Markette 2 litrelik sular 60 cent falan da gayet uygun. Bazı sular var. Örneğin Evian falan küçüğü 1 euroydu. Evian Fransa ve Monaco dışında her yerde pahalı. Yapacak bir şey yok. Bazı ürünler ithal, bazı ürünler Belçika ortalamasındaydı bence fiyatları. Yapalım. Ama mesela yerli ürünler, örneğin benim bu sevdiğim kırmızı, böyle kıpkırmızı sivri bir biber vardır, ondan aldım. Bizde mesela kilosu 15 euro. Burada 4.90, yani 5 euro diyelim. Şimdi aradaki farka bakar mısınız? Bu bahsettiğim market de turistik bir yerdeki bir market. Onu da söyleyeyim hemen. Yani işte böyle dil okullarının falan olduğu, otellerin olduğu. Öyle baktığınız zaman bence fiyat normal. Şimdi bakın bir range geçiyor ama burada genelde gördüğüm kadarıyla çok fazla mesela lüks araçlara da denk gelmedim. Özellikle havaalanından gelirken böyle otobandan falan geçtik. Çok sıradan normal araçlar vardı. Bu mesela buranın çok zengin bir ülke olmadığına dair de bence bir gösterge. Arada bir tek dediğim gibi böyle lüks araçlar var, görebiliyorsunuz ama onun dışında zaten ülkeye geldiğiniz zaman da çok olmadığını, yapılardan ne bileyim birçok o ülkeye dair size ipucu veriyor. Burası Beach Club'mış bu arada. Şu karşıya geçmeye çalışacağım da nereden bilemiyorum. Yaya geçidi yok. Neyse. Şöyle bir yerde oturup yapmak istiyorum ya. Bu akşam kalacağım yeri ayarlamak istiyorum. Ona göre gideceğim yer belli olsun. Burada mesela fiyatlara bakıyorum. Burası yani Beach Club gibi bir yer. Buradaki fiyatlar şöyle söyleyeyim, ucuz değil. Evet, bunlar turistik fiyatlar olduğu belli. Belçika ile ortalama aynı ama evet bunlar pek ucuz sayılmazlar. Bu arada sanırım ben de böyle Malta'ya gelip Valletta'ya uğramadan direkt başka bir şehre uğrayan tek turist olabilirim ya da ilk turist, bilemiyorum.